merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bana dair her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlerle bu lavabodaki kötü kokuların hem sebeplerini söyleyeceğim hem de o kokudan nasıl kurtulabilirsiniz kesin çözüm olarak onu söyleyeceğim. Bu eve geçtiğimden beri hiç böyle koku gelmiyordu. Ta ki şu arıtma takılana kadar borularla oynadılar, ettiler, bir şeyler yaptılar. Allah'ım baktım buram buram koku geliyor. İlk bu eve geldiğim zaman öyle buram buram kokular geliyordu. Onun çaresine bakmıştım, ben halletmiştim. 8-9 senedir ben koku hiç böyle bilmem evimde olsun. Nasıl yapıyorum onu söyleyeyim. İlk önce şu kostik sodayı bir açıklığa kavuşturalım. Bu kostik sodayla ben bence işte bu giderleri, küvet açmak için lavabolarda, klozete yapılması gereken, normal tuvalete yapılması gereken, yani kötü kokunun gelmesini istemiyorsanız şu şekilde kostik soda payet olanından, markette gördükleriniz o lavabo açıcılar boncuk olanından. Bu işlenmemiş hali. Sodyum hidroksit. Bana bunu kullandığım zaman bütün dünyayı zehirledin, denizleri zehirledin diyenler, evinizin her yerinde kostik var. Yani bunu açık açık söyleyeyim sizlere. Kullandığınız bütün deterjanlarda sodyum hidroksit vardır, kostik. Böyle birçok şey var. Hatta o videomun altına böyle kocaman bir yazı yazdığım halde hala geliyor. Ben bunun yapabileceklerinden bahsettim her zaman olduğu gibi. Durduk yerde neden poşeti eritmiyor diye. Kostik sodaya soğuk su dökerseniz akışkan bir kıvam olur ve deterjan yapımında genelde kıvam bulmak için kostik kullanılır. Soğuk suda işlem yapmayacağı gibi durduk yere de işlem yapmıyor. Gördüğünüz gibi böyle poşette hiçbir şey olmaz. Sıcak suyu dökün bu poşetin içine, bakın nasıl eriyor. Onu da görürsünüz. Yani bilmeden, araştırmadan böyle çok fazla insana yükleniyorsunuz ama bu zehirlemiyor. Tam tersi sabun yapımında her şeyde kullanılıyor. Lavabo açmada da çok etkilidir. O lavabodan gelen kötü kokuları, işte o yağları, işte ne varsa tıkanıklık. Ben 18 senedir kostiği evimde sürekli kullanırım. Daha önce de söyledim, yine söyleyeyim. Tam adını söyledim. Kostik soda payet. İnternette satılıyor, nalburlarda oluyor. Ondan sonra bazı bakkallarda satılabiliyor, aktarlarda satılabiliyor, deterjan satan yerlerde satılıyor. Yani çok yerde bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi marketlerde satanın şu şekilde pul olanı, işlenmemişi, yani daha çok etki edeni. O yüzden yani böyle evinizde bulundurmanız gereken bir şey bunu. Ben kaç aydır kullanıyorum. Çok az koyuyorum. Hani bir tıkanıklık olmasın. Böyle bu lavabo işte bazen kaçıyor, çekirdekler falan tıkıyor. Anında açıyor. Şimdi koku şeyine gelelim. Şimdi buradan bir güzel bunu yapsanız da koku yine gitmiyor. Neden biliyor musunuz? Alt kısma da ineceğiz. Oradan da göstereceğim sizlere. Buradan bunu açtınız gitti. Karbonat koyuyorsunuz. Üstüne sirke de koyuyorsunuz. Üstüne sıcak su döküyorsunuz. O sadece borunun o kokusunu o anlık alıyor. Yani hemen sonrasında ne yapıyor? Bir hafta geçmeden, bir hafta bile demeyeyim, hemen böyle kokular gelmeye başlıyor. Onun sebeplerinden bir tanesi onların geçici etki olması. Bununla daha kalıcı etki. Yani bunu sürekli yapmanıza da gerek yok. Baktınız böyle hani lavabo tıkanıyor ya. Tıkanma aşamasında bunu yapın. Arka arkaya da değil. Burada bütün tesisatçılar evleriniz böyle tıkandığı zaman gelirler kostik yaparlar. Ya da size kostiği önerirler. YouTube'da tam tersi tesisatçılar herhalde bunu gördüler. Herkes bunu yöneldiği için de onlar da bana düşman oldu. Ya yapmayın Allah aşkına, bırakın insanlar evinde kendi kendilerine bir şeyleri halletsinler kendi başlarına. Boruların dışında bir problem olmadığı zaman hani su akıtmadır vesairedir böyle musluklardan olur. Anca o şekilde ben tesisatçı çağırırım. Kostik sodanın eldivenle yapılması gerekiyor. Yani neden biliyor musunuz? Bunu sadece elle dokunduğunuz zaman kaşındırıyor. Sıcak suyla 50 santigrat derecenin üstüne çıktığı için hani eldiven de olsa, plastik eldiven ne yapabilir? Eritebilir. Yani ben bunları söyledim. Video içeriği üreticisi olarak ne yapabileceğinden sizlere söylemek zorundayım. Çünkü bütün sorumluluk bende oluyor. O yüzden gerçekten ben olabilecekleri de söylüyorum. Hani kimseye zarar gelmesini istemiyorum. Ben bu yüzden böyle detaylara inerim. Şimdi şöyle geçelim. Ben o arada suyumu kaynatıyorum. İlk önce daha etki etmesi için ilk başta biraz sıcak su döküyorum içine. Daha önce de göstermiştim bunu. Şöyle şu kısma sıcak suyu döküyorum. Bekliyorum. Kostik sodadan çok az olacak şekilde. Bakın eldivenle yapmıyorum. Bazı yerlerde hani eliniz
kaşınmasın diye ben size eldiven takın dedim. Ama plastik eldiven de mesela böyle gidip de bu burada kaynarken elinizi sokarsanız eliniz de yanar. Yani eldiven olması şart değil. Normal eldivenden de el yanar. Ben onu anlatmaya çalıştım ama vallahi olmadı. Şundan. Bakın çok az koydum. Yani çok koymaya da gerek yok. Bunu kayınpederim benim dükkanda satıyor. Yarım kiloluk poşetlerde onu oradan alıyorum ben. Şimdi bu şekilde sıcak suyu ilk başta koyduğumuz için böyle tıkır tıkır sesler gelmeye başlar. Sıcak suyu şu şekilde döküyoruz yanlarından. Solumayın. O arada aspiratör açın. Ben bütün kettle'daki suyu döktüm. Şu şekilde mesela biraz bekledikten sonra aspiratörü bir kapatayım, zaten koku çıkmadı çok az koyduğum için. Yani ben yakın zamanda yaptığım için o yüzden çok az koydum. Yani böyle çok tıkanık olanlar biraz daha fazlasını koyup sıcak suyu o şekilde koyabilirsiniz. Şu iç kısımlarda yağlanmalar oluyor, kararmalar oluyor şuralarda. Oralar bembeyaz oluyor. Yani siz oraları beyazlatmaya çalışıyorsunuz. Buralar ne yapıyor? Yemeklerden, işte o yağlardan falan yağ içinde kalıyor. Bir bakın bembeyaz oldu. Bakın şimdi yaklaştıracağım size. Bakın o beyaz beyaz kısımlar var ya. Şuralarda şu delikler. Bakın içleri nasıl? Beyaz beyaz oluyor. Şimdi soğuk suyu hemen açmayacağız. Bu burada biraz duracak. Ondan sonra soğuk su açacağız. Borular böyle iyice temizlensin. Çünkü 15 dakika boyunca etki etmesi gerekiyor. Ondan dolayı bu böyle duracak. Alt tarafa inelim. Alt tarafta yapılması gerekenleri söyleyeyim. Çünkü bu boru giderin borusu farklı. Bir de bulaşık makinesinin takılı olduğu bir boru var ya. Koku asıl oradan geliyor. Onu da göstereyim. Şu takıldı, bütün dolap bitti benim. Bir yandan iyi oldu, su parası vermekten kurtuldum. Şimdi bakın, boru erimiyor mu diyenler. Bakın erimiyor. Bu boru şu an sıcak. Eldivenlerimi taktım çünkü boruyu çıkartacağız oradan. Bunun gider borusunu değil. Bakın, bunun içinde pislikler birikiyor ya. Ben bunu normalde böyle toplarım. Oval gittiği için ne yapıyor? Bu oluyor. Yani böyle onu arada şöyle şu şekilde yapıyorum. Aralarda böyle taş gibi bir şeyler oluyor. Hani içine kaçanlar, erimeyenler oluyor. Bakın, hiçbir gider borunuz kostikten erimez. Çünkü bu gördüğünüz pimaş borular, bunlar ısıya dayanıklıdır. Isıya dayanıklı olmasa zaten binaların içine bu tarz boruları neden koysunlar? Neler döküyorsunuz? Neler yapıyorsunuz siz bu lavabolar açılsın bilmem neler yapsın diye. Kostik mi sadece eritecek? Yani sizin yaptığınız şeyler de eritir. Hiç tereddütünüz olmasın. Bakın, hiçbir şey olmuyor borulara. Bunun borusu şurada. Arka tarafta. Buna dokunmayacağız hiç. Şurada bulaşık makinesinin gelen takıyorlar ya şuraya. Bir de bunun üstüne ne yapıyorlar? Tıpa takıyorlar. Şöyle kokuyu çıkarmasın diye. Asıl koku buradan geliyor. Bu boru koku yapıyor. Yani siz bu boruyu temizlediniz, bitti. Bu borunun burası ne oluyor? Bakın şurası. Burası temizlenmeden kalıyor. Buraya kostik hani döküp yapılır mı? Çok zor olur. Lavabo var. O yüzden ben oraya ne yapıyorum? Hani kokunun tamamen böyle gitmesi için. Şimdi bunları buradan çıkartacağım. Şuraya su akmasın diye leğen koydum. Bakın bunlar koku yapar. Bunları düzenli temizleyin. Düzenli temizlemezseniz bu boruların içlerinde makineden gelen o yağlar işte nelerse ne yapıyor? Borunun kötü kokmasına sebep oluyor. Arıtmanın da şeyini çıkartacağım şuradan. Bakın giderin nasıl pis olduğunu hemen da şuradan anlayabilirsiniz. Bakın bunu daha yeni taktılar. Ondan da su geliyor arada. O yüzden böyle yapmak zorundayım. Anlatmak istediğim o. Yani üstten buraya yaptığınız işlem sizin lavabonuzdaki kokuyu kesmez. Tıkanıklığı alır sadece. Bakın bu tıpa kokuyu önlesin diye güya. Bunu yıkayacağım. Bunun iç kısmını da temizleyin. Dökün oraya bir çamaşır suyu. Kararmaları bilmem neleri alsın. Şimdi bu borunun içine gelelim. Bir şeyle temizlemeye kalksanız temizleyemiyorsunuz. Dediğim gibi bu lavabo her şeye engel. Ben ne yapıyorum? Herhangi bir çamaşır suyu. Ama bu çamaşır suyunun yağ çözme özelliği olduğu için, bunun da içinde yağlar oluştuğu için şu aceden şuraya döküyorum. Böyle çevreleyerek yanlarına falan değsin diye. Şimdi onu öyle bekletiyorum.
Onun içine dökünce çok koku çıkıyor ama hayır, çıkmıyor. Bir 5 dakika bu şekilde bekleteceğim. Sonrasında içine normal yarım litrelik su dökeceğim. Hani bu borulara içinde kalıp da zarar vermesin diye. Çünkü bunu da koyacağım ya içine. Ondan dolayı o şekilde yapacağım. Bu boru hala sıcak. 15 dakika dediğim gibi sıcaklığını koruyor. Bakın hala erimedi boru. Duruyor burada. Her şey koku yapabilir. En ufak şey bile lavabonuzdan koku çıkmasına sebep olur. Bu borular, yani bunların içleri, şu boru, yani bu kostiği yapmazsanız bu borudan koku çıkar. Yani her şekilde çıkar. Çok fazla beklemeyin ben. Hani 5 dakika siz bekletin ya da 10 dakika. İyice oradaki yağı çıkartsın o. Bakın şimdi dikkatli bir şekilde şuradan dökebilecek miyim? İçine bakın döküyorum. Döktük. Gitti. Çok hafif bir çamaşır suyu kokusu. Ama o kötü koku şu an gelmiyor. Son olarak da ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu tıpalar kokuyu engellemiyor dediğim gibi. Ben çareyi, hani olur da orada pislik oluşup da sonradan koku çıkmasın diye işimizi uzun vadeli yapmamız gerekiyor. Ondan dolayı da şimdi ben şunu şuradan bir sokacağım. Sonra bunu koyacağım. Bunu koymadan önce şu uç kısmına normal havlu peçeteyle poşet sarıyorum. Şuradan, çünkü bol kalıyor. Koku buradan çıkmasın diye. Şunu geri geçireyim. Bu boruları taktığınızdan da emin olun. Çünkü ne yapar? Su geri teper. O yüzden peçeteyi de zaten poşete sarıyorum. Hani ıslanmasın da o da koku yapmasın diye. Şimdi bunu şuradan buraya taktık. İşlem bitmedi. Havlu peçeteyi şöyle şu şekilde normal buzdolabı poşetinin içine koyuyorum. Şöyle bunu kıvırıyorum. Kıvırdığım zaman şu fazlalığı keseceğim buradan. Bakın şöyle fazlalığı kestim. Bunu yine şu şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu borunun şurasına, şu siyah kısım var ya, şuraya bunu bu şekilde doluyorum. Poşet olursa sadece olur mu? Poşet tek başına tutmuyor. Ben onu da denedim. İçine böyle havlu peçeti koyduğumuz zaman güzelce bu tıpayı kapatıyor. Şimdi bunu bastırarak şöyle içine kaçmayacak şekilde onu tutuyorum. Hatta biraz daha yukarı alacağım. Çünkü borunun girme payı var ya, orayı unuttuk. Bakın şimdi göstereyim sizlere. Şu eldivenleri bir çıkartayım. Poşetle peçete şurada. Boruyu tam anlamıyla soktuk. Tam anlamıyla boruyu sokun. Su geri tepmesin. Poşeti gördüğünüz gibi böyle üst kısımda kalıyor. Şu üstünü tamamen kapattığı için koku olsa da dışarı çıkartmıyor. Ben bundan yapıyorum o işlemi. Yani sadece şurayı temizlediğiniz zaman o kokuyu önleyemiyorsunuz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü herkesin evinde vardır. Gider borusu ayrı. Bulaşık makinesi, işte çamaşır makinesi bazen takılı oluyor mutfaklarda. Ama ben böyle kokuyu engelliyorum. Son olarak da en son kostiği koyduk ya, suyu açmanız gerekiyor. Bir 10-15 dakika sonrası soğuk suyu açıyorum. O şekilde gitmesini sağlıyorum. Tamamdır. Kokudan eser kalmıyor. Yani o boruyu açtığınız zaman, o çıkan kokuyu aldığınız zaman lavabonuzdan o kokunun gelmediğini gerçekten anlayacaksınız. Yani o dolap içlerinden geliyor o koku. Yani benim anlatmak istediğim o. Mesela o arıtma takıldıktan sonra kostiği yaptım. Ben peçeteyi oradan çıkardıklarını düşünemedim. Ya da arıtmanın o borusunun alttan takıldığını düşünemedim. Allah'ım, nasıl bir koku, nasıl rahatsız ediyor. Bir şey mi bozuldu? Yani öyle bir koku, anlatamam sizlere. Sonra bir eğildim altına. Anam, bir baktım ki o tıbayı da açık bırakmışlar. Altından boruyu geçirmişler. O buram buram çıkıyor oradan koku. O kokuyla gerçekten yaşanmaz. Yani böyle rahatsızlık duyanlar varsa dediğim gibi şu kostik muhakkak alın, evinizde bulundurun. Yani böyle tuvaletiniz tıkanır, bir şeyiniz olur. Gerçekten en büyük kurtarıcı. Zehir olduğunu düşünüyorsanız ilaç içmeyeceksiniz. Evinizde hiçbir deterjan bulundurmayacaksınız. Meyve suyu içmeyeceksiniz. Zeytin yemeyeceksiniz. İşkembe yiyenler işkembe yemeyeceksiniz. Kakao tüketmeyeceksiniz.
Karamel dışarıdan almayacaksınız. Defter kullanmayacaksınız. Alüminyumları kullanmayacaksınız. Yani ne söyleyeyim sizlere? Her şeyin yapımında bu sodyum hidroksit kostik kullanılıyor. Bilginiz yoksa bu şekilde sizlere bilgi vereyim. Ben yine her şeyi ayrıntılı ve olabilecek şekilde anlattım. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.